Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydın, ben Bilgehan Yavuz. Günaydın, ben Arzu Şener. Alanımızda biyoenerji eğitimi, biyonefes eğitimi, kök drama aile dizilimi eğitimi, spiritüel danışmanlık eğitimi var. 86 yılından bu yana bu alanla ilgili eğitimler alıyor ve kendimi aslında bu noktaya farkındalıksız bir farkındalıkla hazırlıyormuşum. Yeni anladım bunu da. 5 yıl öncesinde ortağımla birlikte yola çıktık ve bu birikimlerimiz bizim birçok eğitim oluşturmamıza da kaynaklık sağladı. Bugün sizlere biyoenerji nedir, biyonefes nedir, aile dizilimi kök drama eğitimi nedir, spiritüel danışmanlığa neden ihtiyaç oldu, nedir ve benden bana giden yol kampımız, içeriği nedir? Bununla ilgili de bilgiler vermek istiyoruz. Biyoenerji, herkesin bedeninde var olan çok kadim bir bilgiye dayanır aslında. Örneğin bir yerimiz ağrıdığında elimizi kendiliğinden oraya getiririz. Çünkü ruhumuz bunu bilir ve burada şifalandırma davranışı geliştirir. Ve çok kadim bir bilgi olduğu için biyoenerjinin pek çok tekniği de var. Aracısız, direkt kaynağa bağlı olarak çalışan bir enerjidir. Biz burada ne yapıyoruz? Eğitimini verirken teknikler gösteriyoruz. Bu tekniklerin uygulanmasıyla kişinin duygusal bedeninde dengelenmeleri de aynı zamanda sağlamış oluyoruz. Evet, bu bize çok sorulan bir soru. Nefes aslında kişinin kendisinin yaptığını düşündüğü ama diyafram kası dediğimiz kas sayesinde oluşan bir sistem. Burada kişinin, danışanın tüm bedenleriyle çalışırken genelde şunu söyleriz. Kişi korktuğunda ya da endişelendiğinde, zamanı durdurmak istediğinde ilk yaptığı şey nefesini tutmaktır. Çocukluktan itibaren korktuğu, endişelendiği, travma yaratan her şeyde o nefesi tuttuğu için diyafram kası ve bedeninde belirli blokajlar oluşur. Ve biyonefes bunları güvenli, sağlıklı ve teknik olarak çözmek için oluşturduğumuz bir sistemdir. Çok farklı nefes teknikleri var. Yoga nefesi var, pilates nefesi var. Biyonefeste kullandığımız farklı nefes alma teknikleri var. Yanlış nefes ya da doğru nefes diye bir şey yok. Burada biyonefes 45 dakikalık bir çalışmadır. Ve bunun içerisinde nefesin etkilerini güçlendiren biyoenerji çalışması da yapılır. Ve nefes sırasında kişiler bazen katarsise girebilir ve farklı kilitlenmeler yaşanabilir. Biyoenerji ile birleştiğinde bunlarla karşılaşmıyoruz. Kişi ve çalışmayı yapan uygulayıcı güvenli bir ortamda oluyor ve şöyle diyebiliriz, biyonefes, güvenli nefes. Arzu'nun söylediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Beden kayıt tutuyor. Biyonefes uygulamasıyla bedenin tuttuğu kayıtlar konforlu bir şekilde dönüştürülüyor. İçimizdeki olumsuzları çeken mıknatıslar kendiliğinden nefesle gönderilebiliyor. Aile dizimi eğitimini alırken Arzu da ben de eğitmen kökenli olduğumuz için bir şeyi fark ettik. Fark ettiğimiz şuydu. İlk gün dinliyor, ikinci gün uygulamaları izliyorduk. Bu eğitimler bizim için çok kıymetli oldu. Ama daha farklı ne yapabiliriz sorusuyla yola çıktık. Buradaki amaç daha farklı ne yapmak değil, daha kalıcı dönüşümleri nasıl sağlarız sorusuydu hakikatte. Ve biz eğitmen olduğumuz için şunu biliyoruz ki, insan duyduğunu unutur ama yaptığını hatırlar. Fark ettiği kalıcı belleğe ulaşır ve dönüşümler güçlü olur. Bu düşünceden yola çıkarak aile dizilimi kök drama
eğitimimizi hazırladık. Kişiler bir eğitim aldıktan sonra alana girdiklerinde, eğitime uygulayıcı olarak alanda olduklarında danışanların duygularıyla rezone olmamalı. Yani kendisinde de birçok çalışmayı yapıp tamamlamış olmalı. Vermiş olduğumuz eğitim, Bilgehan Hocam'ın da dile getirdiği üzere, aynı zamanda öğrencilerimizin kendileriyle ilgili süreçlerini de tamamlamaları üzerine kuruludur. Bu biraz da bizim öğrencilerimizle kurmuş olduğumuz diyaloglardaki eksiklikleri fark ederek yol aldığımız bir program. Spiritüel danışmanlık, kişinin tüm bedenleriyle dengelenmesi üzerine yapılacak olan çalışmalardır. Biz psikolog değiliz, psikiyatrist değiliz. İşte bizde şöyle yetenekler var, şunları yapıyoruz değiliz. Biz teknik çalışmalarla bir kişinin herhangi bir niyetiyle ilgili nasıl çalışmalar yapılır, aslında bunun eğitimini veriyoruz. Buna da nereden ihtiyaç duyduk? Aile dizilimi eğitimini alıp mezun olan öğrencilerimiz alan açıyorlar. Alanda bir problem tespit ediliyor. İşte aile sistemi düzenleniyor. Ancak sonrasında kişinin alması gereken sorumluluklar, fark etmesi gereken durumlar var. Bununla ilgili de danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar. O zaman dedik biz, öyle bir program oluşturalım ki alet çantamızdan birebir danışmanlıklarda kullandığımız yöntemlerden bir paket oluşturalım ve bu alanda çalışmak isteyenlere bunun eğitimini vermeye başlayalım. Ve bunun eğitiminin oluşum hikayesi de böyle ortaya çıktı. Bilgehan Hocam'la birlikte yapmış olduğumuz tüm çalışmalar sırasında ve eğitimler sırasında fark ettik ki danışanların aslında çok daha derin bir yoldaşlığa ihtiyacı var. Biz onların yolculuğuna eşlik edebilmek için, profesyonel, sağlıklı ve güvenli bir yoldaşlık için 13 adım programını izliyoruz. 13 adım programı oluştuğunda kişinin parmak izi gibi yürüdüğümüz bir program oluştu. Bu kişinin probleminin kendine özgü, kendine has özellikleri olduğunu fark ettiğimiz için herkeste farklı bir harita çıkar. 13 adım haritası. 13 adım bütünsel bir çalışma. Kişinin niyetine yönelik o bütünsel çalışmanın içerisinde 3 ana noktaya çalışırız. Birincisi köklerden gelen etki, yani aile sisteminden gelen etkiler. İkincisi çevresel travmalardan gelen etkiler. Üçüncüsü kişinin karakterinden, alışkanlıklarından, inançlarından gelen etkilere çalışılır. Sisteminden gelen etkilere çalışırken kök drama aile dizilimini bireysel ve grup çalışmaları şeklinde çalışıyoruz. Çevresel travmalarından gelen etkiye biyonefes, regresyon, biyoenerji, NLP teknikleriyle çalışıyoruz. Kişinin kendi karakterinden gelen etkilere de koçluk, spiritüel koçluk ve danışmanlık vererek çalışıyoruz. Tek bir şey üzerinden bir şeyler yapmanın bir şeyleri yarım bıraktığı şeklindeydi. Bu bizim farkındalığımız şeklindeydi. Evet. Ve alet çantamızda dolu olduğu için o spesifik konuyla ilgili neye ihtiyaç varsa alet çantamızdan çıkarıp onu kullanıyoruz aslında. Tek bir alanda uzmanlaşanlar için de kötü diyemeyiz. Biz en iyisini yapıyoruz da diyemeyiz. Ama biz böyle bir şey yapıyoruz ve güzel bir şey ortaya çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Benden Bana Giden Yol kampımız var. Bunu yazın 3 kere uyguluyoruz. Ve bu kamplarda adından da anlaşıldığı gibi benden bana giden yol. Aslında hepimizin yaşamdaki misyonu katman katman geliyor. Kişinin kendinden kendine yolculuğu bitmeyen bir yolculuk. Ve bu yolculuk sürecinde Benden Bana Giden Yol kamplarında kişiler kendileriyle baş başa o deneyim sürecinden geçerek farkındalıklar yaşıyorlar. Biraz önce de söylediğim gibi insan fark ettiğini hayata geçirir. Ciddi dönüşümleri sağlayan çalışmalar gerçekten. 13 adım
herkesin hikayesinin çok özel olduğunu ve çok değerli olduğunu gösteren bir program. Ve biz onun hikayesinde ona saygı duyarak, onun alanında güvenli bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yol alarak, kişinin istediği sürece yanında yer alarak oturumları tamamlarız. Ve bu bizim onun biricik ve eşsiz hikayesine sonsuz saygımızdır. Ve niyet işaret fişeği gibidir. O niyetini yapar, biz onun niyetine yönelik tüm alanlarıyla çalışırız. Yolumuzun kesişmesi gereken herkesle kesişmesine ve niyetinde samimi olanların gelmesine niyet ediyoruz. Hoşça kalın, harika bir gün olsun. Sağlıklı günler. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.